2002'de Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Yugoslavya eski devlet başkanı Slobodan Milošević'i Bosna Savaşı'nda Müslümanlara karşı soykırım yapmaktan suçladı. Daha önce 2 kez savaş suçu işlemekten suçlanan Milošević, ilk kez soykırım yapmakla itham edildi. Bir saniye, başlıkta yazan konu bankalardı. Bir soykırım suçlusunu neden anlatıyoruz? Merak etmeyin, doğru içeriktesiniz. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2004 yılında yayınladığı rapor, tarihe diktatöryel uygulamalarıyla geçen pek çok devlet başkanının paralarını Avrupa merkezli bankalarda tuttuğunu ortaya çıkardı. Bu isimlerden biri de Milošević'ti. Avrupa bankalarında tuttuğu paranın miktarı ise tahmini 1 milyar dolardı. Peki başka hangi diktatörlerin ve soykırım suçlularının paraları bankacılar tarafından aklandı? Propagandanın bu bölümünde bankacılık sisteminin karanlıkta kalan yüzünü konuşacağız. Uçağınızı indireceğiniz bir iniş alanı olmadığını biliyorsanız o uçağa kalkış yaptırmazsınız. Para için de aynı şey geçerli. Eğer çaldıktan sonra onu alacak bir yer yoksa en başta çalmazsınız. Nijerya yolsuzluk soruşturması sırasında söylenen bir söz. Genel kanı kara para aklamanın kurbanı olmayan bir suç olduğu yönündedir. Finansal bir suç, finansal piyasaları ilgilendiren bir suçtur. Hiçbir somut kurban yoktur. Ancak bu kanı büyük bir yanılgıdır. Dünya Bankası kara para aklamayı bir numaralı toplumsal suç olarak niteliyor. Yine Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen başka bir araştırmaysa bankaların bu suçtaki konuşulmayan payını ortaya koyuyor. 50 bankasının da bulunduğu dünya çapında 140 farklı bankanın kara para aklamayla ilişkili olduğunu gösterdi. Nijerya'da yaşananlar buna bir örnek. Nijerya hükümeti tarafından yürütülen bir soruşturmaya göre ülke ve vatandaşları petrol endüstrisindeki yolsuzluk nedeniyle 10 yılda en az 35 milyar dolarını kaybetti. Bu para Nijerya'da okula gidemeyen 5,5 milyon kız çocuğuna temel eğitim vermek için yeterli bir para. Nijeryalı siyasetçi James Ibori, 1997 ve 2008 yılları arasında Nijerya Delta Eyaleti valisi olarak görev yaptığı süre boyunca tam 157 milyon sterlini zimmetine geçirdi. Birleşik Krallık Mahkemesi tarafından kara para aklama suçundan 13 yıl hapse çarptırıldı. Kanıtlarsa Ibori ve ortaklarının Citibank, HSBC, Barclays ve İsviçre bankalarına gönderdiği milyonlarca sterlindi. Dava ciddi soruları beraberinde getirdi. Ibori ve ortakları ismi geçen bu bankaları paranın şüpheli olmadığı konusunda nasıl ikna etti? Soruşturma ilerledikçe çok daha skandal bir arka planla karşılaşırdı. Aynı bankalardan bazıları 2001'de Nijerya diktatörü Sani Abaça'dan gelen 1,3 milyar sterlinlik şüpheli fonlara ev sahipliği yaptı. Tüm bu gelişmeler finansın en büyük merkezlerinden Londra bankalarının dahi kara parayı tespit etmedeki zayıflığını ortaya koyuyor. Ancak bankacılığın bozuk sicili bundan ibaret değil. Gelin 1990'dan itibaren bugünlere gelen kabarık suç dosyasına bakalım. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2004 yılında yayınladığı rapordan bahsetmiştik. Aynı raporda yer alan diğer isimler ve paralarının miktarı ise kabaca şöyle. Endonezya diktatörü Suharto'nun 15 milyar doları, Filipinler diktatörü Fernando Marcos'un 5 milyar doları ve yeni adıyla Kongo olan Zaire diktatörü Mobutu'nun 5 milyar doları. 1999'da gerçekleştirilen bir Amerikan Senatosu soruşturması, Amerikan bankalarının yozlaşmış liderlerinin ve ailelerinin büyük meblağları zimmetine geçirmelerine nasıl yardım ettiğini ortaya çıkardı. Citibank'a odaklanarak bankanın kara para aklamayı önlemek için gerekli kontrolleri nasıl bariz bir şekilde yerine getirmediğini vurgulamak için Pakistan, Meksika, Gabon ve Nijerya'yı içeren 4 vaka çalışması kullanıldı. 2009 yılında Global Witness adlı dernek, dünyanın en büyük bankalarının yine dünyanın en yozlaşmış hükümetlerinin kara paralarının nasıl akladığını anlatan bir rapor yayınladı. 2010 yılında ABD Bankası Watcha'nın ABD'deki kara para aklama karşıtı yasaları açıkça göz ardı edilmesi için 200 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı ortaya çıktı. 2011 yılında İngiltere Bankacılık Düzenleyicileri tarafından yapılan bir inceleme, bankaların kara para aklama riskini yönetme biçiminde büyük başarısızlıklar tespit etti. Pek çok bulgu, Birleşik Krallık bankalarının 1/3'inin yakalanmayacaklarını düşündükleri takdirde çok yüksek kara para aklama riski taşıyan fonları almaya istekli olduklarını ve %75'inin kara para kullanmadıklarından emin olmak için yeterince denetleme yapmadıklarını ortaya çıkardı. 2012 yılında HSBC, kötü şöhretli Meksika ve Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinden 800 milyon doların üzerinde para almak da dahil olmak üzere yaygın kara para aklama ihlallerini kabul ettikten sonra 1,9 milyar dolar
dolar para cezasına çarptırıldı. Aynı yıl Coutts & Co. Bank, kara para aklamayı önleme hataları nedeniyle Birleşik Krallık'ta 8,75 milyon sterlinlik rekor bir para cezası aldı. 2014 yılında BNP Paribas, başta Sudan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri yaptırım yasalarını kasten ve bilerek ihlal ettiği için 8,9 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Amerikalı düzenleyicilere göre banka birden fazla üst düzey yöneticinin bilgisi dahilinde terörizm ve soykırımla suçlanan ülkelere yasa dışı yollardan para akıtan bir plan yürütüyordu. Bu sonu gelmeyen listeden bugünlere gelirsek karşımıza 2021 yılı için hazırlanan bir rapor çıkıyor. Bu rapora göre Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi her yıl küresel olarak aklanan kara para miktarının küresel gayri safi milli hasılanın %2 ile %5'i arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu oranı parasal cinsten hesapladığımızda her yıl 800 milyar dolarla 2 trilyon dolar arasında kara para aklanıyor. Üstelik bu aklama işlemi genel kanının aksine adı sanı duyulmamış ada ülkelerinde değil, bizzat Avrupa'nın ve Amerika'nın merkezlerindeki bankalarda oluyor. Bugün sıradan bir insan kullandığı bir krediyi geri öderken ufak bir düzensizlik yapsa bankaların kara listesine alınıyor. Gittiği her bankada bu engelle karşılaşıyor. Kim bilir belki bir gün bankalar soykırımcı diktatörler için de bir kara liste hazırlamaya karar verir ve böylece suçlular için paralarını saklayacakları güvenli birer liman olmaktan vazgeçerler. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sonu gelmeyen listeden bugünlere gelirsek karşımıza 2021 yılı için hazırlanan bir rapor